Evet, selamlar arkadaşlar. Bugün size dizel ısıtıcı sisteminin çalışma prensibini kısaca göstereceğim. Bağlantı aşamalarını ayrı bir videoya koyacağım. Onu da linklerden bulabilirsiniz. Şimdi üstü şu anda kapalı, tam olarak gösteremeyeceğim. Fakat daha sonra detaylarda görebileceksiniz. Hemen konuya başlayalım. Koyalım. Okay. Bakın. Şunu ıslatalım. Umarım görüntü iyidir. Şimdi alet bunun altında. Şurada. Bağlı. Üstüne şöyle bir koruma kutusu yaptım. İşte çeşitli aletler. Şu anda Xbox var üstünde. Onları koyabilmek için. Artı burada duran parçalar sağa sola sallanıp da ona zarar vermemesi için. Şimdi başlangıçtan başlayalım. Bu benim yakıt depom. 5 litre. Bu ısıtıcı 10 saatte 1 litre yakıt yaktığını söyledi satan kişi. Bu 50 saat için yeterli. 5 litrelik bir yakıt bidonunun altına çıkışını yaptım. Çıkışından gelen boru bu şekilde geliyor. Bu boruları halen uzun tutuyorum çünkü yerlerinden tam olarak emin olmadığımdan dolayı. Pompamıza giriyor. Pompamızdan çıkan kontrol aynı şekilde yine ekranımıza doğru gidiyor. Pompamızdan çıkan yakıt, ben kurulumu içeri yaptım. Buradan aletimizin içine doğru gidiyor. Şuradan göstermeye çalışayım. Umarım gösterebilirim. Evet, aşağıdan içine doğru giriyor. Bu siyah olan yanma odasının hava girişi. Şu arkada gördüğünüzde egzoz. 2 tane delik yeterli yani aslında. Daha sonra neyimiz var? Şurada 20 amperlik bir sigortamız var. Sonra buradan bu kırmızı kablo gidiyor. Şuradan dolaşıyor. Şu tarafta olan, onu da hızlıca göstereyim. Açabilirsem hemen. Bu tarafta akü sistemi var. Buraya geliyor. Buraya giriyor. Burada bir daha sigortaya taktım. Tekrar şey yapmamak için. Ondan sonra şu kablo ekran kablosu. Bu da buradan dolaşıyor. Alttan yine şuradan çıkıyor. Buraya bağladım. Alet burada. Güzel bir şekilde bağlandı. Bir saniye, araya girmem lazım. Bu videoyu çektiğim zaman güzel bir bağlantı olduğunu sanıyordum tabana. Kısa bir kabloyla direkt buradan dışarıya verdim. Burada her yöne döndürebiliyorsunuz bunu. Biraz güvenli olması açısından, yani iyi çalışacağını bilmiyorum, bu aletin ev için uygun olduğunu söylüyorlar ama karbonmonoksit gazını, egzoz gazını algılaması için içeri kaçarsa diye buraya bir alarm koydum. Gördüğünüz gibi burada da egzoz bağlantısı var. Hızlıca bu şekilde. Kumandası burada. Kumandası çok basit. Bir kere bastığınızda açılıyor alet. İkinci kere bastığınızda direkt olarak çalışmaya başlıyor. Şu anda hava 23 derece. Benim istediğim ısı 21 derece olduğu için alet zaten hiç açılmayacak. Tekrar basıp bir daha bastığınızda, pardon, şu şekilde alet kapanıyor. Başka da bir şey aslen yok. Şu konumdayken alt düğmeye basılı tuttuğunuzda kumanda menüsüne girebiliyorsunuz. Kumanda menümüzde neler var? Otomatik saati, aletin otomatik açma kapama özelliği var. Onları buradan ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz saatte açabiliyor.
ve ısı sensörü dahili veya harici. Harici nasıl bağlanıyor bilemiyorum ama içinde olan ısı. Ve ısıtmayı manuel ve otomatik olarak yapabiliriz. Onu da tam olarak ne işe yaradığını açıkçası bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim. Okay. Şuna bastığınızda hava aletine buradan bu konumdayken yukarı veya aşağı yaparak ekranın ışık verme seviyesini düşürüp arttırabiliyorsunuz. Bu gece ortama ışın vermemesi için. Eğer doğruysa şuna basılı tuttuğumuzda bu konumdayken pompa alet havasını atıyormuş. Dizel burada kalan havaya atıyormuş. Bu şekilde basılı tutunca. Dil Türkçe'ye geçti. Bilemem. Demek ki bunda öyle bir özellik yok. Neyse. Buradan aletimiz kapanıyor. Aletin dediğim gibi 2 tane çıkışı var. Alt taraftan 2 tane çıkışı var. O çıkışları da bir göstermeye çalışayım. Bu arada nerede olduğuma bakar mısınız şu güzelliğe? Harika bir kamp alanı. Birazcık yolun kenarında ama güzel. Hatta şu otobüs buradan hiç gitmiyor. Devamlı burada. Okay. Gösterelim. Kapımızı kapatalım. Aletin egzoz çıkışını buraya verdim. Egzoz geldikten sonra şu ucu aşağı doğru olması gerekiyormuş. Eğer ki gösterebilirsem, en azından görebilirseniz, şu yukarıda bağlantıları oradan çıkıyor. Evet. Yani basit bir anlatım oldu ama bundan başka bir şey de yok. Ufak tefek detayları var bağlantılarda. Bu konuda şunu kapatalım. Bunun detaylarını videoda görebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken detayları. Benim yaşadığım problem bu aletle şu ana kadar yok. Zaten çok henüz daha kullanamadım pek ama bağlama aşamasında ilk verdikleri parçayı kullandığım için pek iyi sonuç vermedi. İçeriye egzoz gazı sızdırdı. Anında kullanıma durdurdum. Yeni bir parça yaptırdım. Onu da detaylarda gösteririm. Ya da işte şöyle bir parça yaptırdım. Paslanmazdan. Ve bağlantısını bununla yaptım. Halen içeriden dışarıya doğru enerji bağlantısı var. Dizel bağlantısı var. Çalıştırıp ısı verdiği zaman gayet güzel ısı veriyor. Bir sıkıntısı yok. Evet. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.